Bu videoyu daha Trump ofise geçmeden, daha koltuğa oturmadan 2025 yılında Amerika'daki ekonomik duruma bir göz atalım. Domates, soğan yeriz, Trump'sız olmayız diyen arkadaşlar için tavuk göğsü yarım kilosu $2,5. Aynen şu ürün. Faizler düşecek. İşte ev alabileceğim kıvamına geliyorsun. Bu sefer beğendiğin evin fiyatına hop %10 ekliyorlar. Amerikan Merkez Bankası'nın başkanına sordular. Eğer ki Donald Trump sizin görevden istifa etmenizi isterse ne yaparsınız dediler. Adam da istifa etmem dedi. Herkese merhabalar dostlar. Miami, Florida'dan, semtten sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. 2025 yılının hepimize mutluluk, sağlık, huzur, barış getirmesi dileğiyle. Ama 2025 yılında Amerikan başkanı kim? Donald Trump. Bu videoyu daha Trump ofise geçmeden, daha koltuğa oturmadan 2025 yılının başlangıcında çekmek istedim. Bunu belki 6 ay sonra, belki bir 2 sene sonra referans niyetiyle kullanacağım. Hadi hazırsanız hep beraber 2025 yılında Amerika'daki ekonomik duruma bir göz atalım. Let's go. Benzinliğe geldik abi. Benzin fiyatından başlamak istedim. Şu anda Miami'de güncel benzin fiyatı 3.09, bu galonudur dostlar. Bir galonda daha önce söylemiştik 3.8 litre. Yani şu anda litresi 80 cent civarında diyebiliriz. Çıkarttım abi. Buralarda pompacı da yok. Herkes kendi benzinini kendi yüklüyor. Yarım depo benzin alacağım. Yaklaşık 7 galon civarı yükseliyor. Trump zamanında benzin fiyatı 2.80 ile 2.20 arasındaymış. Bunlar galon fiyatı arkadaşlar. $2,5 ortalama gitmiş diyebiliriz. Devamında Biden hükümeti geldiği zaman fiyatlar $4 gördü. Hatta ben bazı benzinliklerde $4,5 kadar çıktığını hatırlıyorum. Biden zamanında da ortalama $3,5'mış diyebiliriz. Neredeyse arada $1 fark var arkadaşlar. Şimdi bir de burada benzinliklerde de fark ediyor. Shell 3.09'a satıyor. Şu aşağıda mesela 2.80'e satan yerler var. Ben niye buraya geldim? Daha temiz bir ortam arkadaşlar. Trump gelince tekrardan $2'ları görecek mi benzin fiyatları? Bence görecektir. Neden? Çünkü Trump businessman arkadaşlar. İş adamı. İnsanlar şu benzini belki ayda 30 galon 40 galon harcamasına rağmen, hani cebine $30-40 etki etmesine rağmen çok böyle ekonominin nasıl gittiğine karşı yoruyorlar. Yakıt fiyatı düşükse ekonomi böyle patlıyormuş, yükseliyormuş gibi düşünüyorlar. Trump kesinlikle benzini $2 seviyelerine çekecektir. Şu ana kadar neredeyse 9 galon aldı. Şu da 27 ve attı. Tabii biz Türk olduğumuz için çevir abi. Son damlasına kadar, değil mi? Alıyoruz. Hadi gittik. Videonun devamında Walmart'tan 5-10 kalem günlük temel ihtiyaçlardan çekeceğim. Bu video Amerika'da Walmart fiyatları videosu olsun istemediğim için sadece böyle ekmek, et, süt, bu tür ürünlerin temel fiyatlarını göstereceğim. Hani Trump geldiğinde nasıldı? Bakalım 6 ay sonra, 1 sene sonra fiyatlar ne alemde olacak? Dostlar, gönül isterdi ki daha lüks Publix, Whole Foods'a falan gideyim. Ama Walmart daha çok biliniyor. Bir de her yerde var. Fiyatları da onlara göre daha uygun olduğu için buraya gelmek istedim. Bildiğimiz dümdüz domates $1.32 yarım kilosu. Daha ucuz olduğu zamanları da gördüm. $1 civarı diyebiliriz. Bir de domates, soğan yeriz, Trump'sız olmayız diyen arkadaşlar için soğanın yarım kilosu $1.24. Yeşil elma yarım kilosu $1.67. Kafama göre bir fiyatlandırma yapıyorum. Hani bu enflasyonu hesaplıyorlar ya. Enflasyonu hesaplarken böyle saçma sapan eşyaları alıp sonuçta ortalama bir rakam buluyorlar. Ben de o şekilde bir liste yapmak istedim. Yeşil biberimiz mevcut. Dolmalıktır efendim. Yarım kilosu $1'mış. Gördüğünüz üzere bu ürünler domates, biber, soğan yarım kiloları hep $1, $1,5. Geldik baba milletimizin enerji kaynağı ekmek. Bu ekmek bulabileceğiniz en ucuz ekmektir ve yarım kilosu $1'dır. Bu arkadaşlar Walmart'ın sadece bakery, yani bu fırın reyonunda oluyor. Onun dışında çok daha pahalı ekmekler var. Bir iki tane göstereyim. Abi burada bin bir türlü ekmek var. Yok patates ekmeği, düşük karbonhidratlı ekmek falan. Mesela şu. 680 gram 2.92. Şu benim bildiğim organik böyle kaliteli bir ekmek. 700 gramı
yaklaşık 5 dolar. Bu listeyi temel liste olarak kurduğum için bu lüks ekmeklere hiç bakmamıza gerek yok. Ekmeğin fiyatı 1 dolar, 1,5 dolar, 2 dolar arası diyebiliriz. Abimiz daha kıymaları yerleştiriyor. Şu adet 1 kilo kıyma, tam 1 kilo. Bu 1 kilo kıyma ne kadar pahalı lan? 15 dolar diyor. Bu Walmart biraz pahalı herhalde. Şuraya bakalım. Burada da 1 kilo kıyma. Bu yağlısı. 11.23 diyor abi. Kıymalara zam gelmiş. Şöyle bir de öksüz doyuran 2,5 kilo 18 dolar. Kıymanın kilosu 5 dolar civarı diyebiliriz. Bunlar pahalı çünkü bunların et oranı gördüğünüz üzere daha fazla. Zaten gittikçe kırmızıya çalıyor. Aşağı taraf daha beyaz. Gelelim parça etin fiyatına. Chuck Pot Roast yarım kilosu 7,5 dolar. Bu da Rib Eye aile boyu diyor. Yarım kilosu 15 dolar. İncelerden yarım kilosu 18 dolar. Ben genelde Aldi'den alışveriş yapıyorum dostlar. Oralarda fiyatlar böyle bir %20-30 daha ucuz diyebilirim. Güzel etin yarım kilosu da 10 ila 15 dolar. Mesela şöyle dandilikten bir et var. Zaten hiç yağ düzgün değil. Yarım kilosu 8 dolarmış. Zar gibi aslında bu dönere benziyor biraz. Bunun da yarım kilosu 8 dolar. Bir de tavuğa bakalım. Bakın burada tavuk göğsü yarım kilosu 2,5 dolar. Aynen şu ürün. Şurada tavuğun kalçası yarım kilosu 3,5 dolar. Tavukların fiyatı da Walmart'ın en ucuz ürünü 2,5 dolardan başlamakta, yukarı doğru çıkıyor. Bin bir türlü peynir mevcut. Ya bunlar genel olarak kaşar peynirini andırıyor. Kimisi baharatlı, kimisi daha çok eriyor. Bunlar abi bizim Türkiye'deki beyaz peynirlere en yakın peynirlerden diyebilirim. 1 kilo yazıyor, hatta adamlar 1 kilo yazmışlar. 11 dolar. Yarım kilodur. Şöyle bir açayım. Aynen üstünde yazıyor bak. 680 gram. Ama fiyatı yazmıyor. Şudur. 8 dolar bu da. Yani peynirin kilosu agam 10 dolar civarı. Dostlar ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman yumurta aşırı ucuzdu. Çok ucuzdu. Ama şu anda uçtu abi. 60'lı yumurta 20 dolar. 20 dolar. Ucuz değil. Ben ilk geldiğim zaman şu 60'lı yumurta belki 3-4 dolar falandı. O kadar ucuzdu. Genel olarak Walmart'ın kendi ürünlerine bakmaya çalışıyorum. Bu da şu marka Great Value. Walmart'ın kendi ürünüdür arkadaşlar. Bakın şurada 2 litre süt 2 dolar. Litresi 1 dolar diyebiliriz. Hepimizin içtiği o sulardan bakın 24'lü Walmart'ın kendi markası Great Value su 3 dolar 60 sent. Eskiden bu suların tanesi 10 sente gelirdi. Şu anda 15 sente kadar çıkmış durumda. Hani bu eskidenden bahsettiğim 3-5 sene önce. Bir daha bir kutu kola göstermek istiyorum ya. Bunlar da ben geldiğimde çok ucuzdu. Bak 24'lü kutu kola 13 dolar. Tanesi 50 sent civarı. 2025 başı itibariyle Walmart fiyatlarını görmüş olduk. Teker teker her ürünü incelemedim dostlar. Sadece temel ihtiyaçlara bakmak istedim. Şimdi bazısı yazacak ki abi kutu kola temel ihtiyaç mı? Kutu kola temel ihtiyaç değil ama herkesin tükettiği, bildiği bir ürün. Bu niye dönüp duruyor ya? Dostlar mahalleden ve Walmart'tan çekim yaptık. Şimdi biraz daha canlı yerlerden devam edelim. 2025 yılında Trump'ın faizlere nasıl yaklaşacağı hakkında bir iki yorumda bulunmak istiyorum. 2020, 21, 22 yıllarında %2'lerden, %3'lerden mortgage faizi alan arkadaşlar vardı. Böyle bir faiz oranı tekrardan geri gelmeyecek. Şu andaki mortgage faiz oranı %7'lerde, %6,5'larda. Donald Trump bu faizleri düşürmek istiyor. Hani bizim başımızdaki faizleri düşürelim, ekonomi canlansın diyor ya. Donald Trump da aynı şekilde faizleri düşürmek, ekonomiyi canlandırmak istiyor. Hatta Jerome Powell, Fed, Amerikan Merkez Bankası'nın başkanına sordular. Eğer ki Donald Trump sizin görevden istifa etmenizi isterse ne yaparsınız dediler. Adam da istifa etmem dedi. Hani Trump'la Merkez Bankası arasında böyle bir çatışma mevcut. Peki faiz konusuna gelirsek arkadaşlar
Beklenilen mortgage faiz oranları 2024 yılının işte ortalarından sonlarına doğru 6 belki 6,5 civarlarında gidip geleceğini öngörüyorlar. Yani %3'ler, 4'ler, 5'ler öyle kısa vadede gelmeyecek. Peki bu faiz oranlarının bu kadar yükselmesi emlak piyasasını nasıl etkileyecek? 2020-2021 yıllarında faizlerin %2'lere kadar düşmesi sebebiyle emlak piyasası zirve yapmıştı. Belki 2-3 yılda %30, %40 yükselmişti. Böyle bir şey daha önce Amerikan tarihinde pek görülmemiş. Devamında 2022'nin sonunda 2023 yılında faizler coştu arkadaşlar. Bir ara %8'lere kadar çıktı. Millet dedi ki faizler %8 olduysa demek ki emlak fiyatları da eski fiyatlarına geri döner. Yani 100 bin dolarlık ev 150 bin dolar oldu. Faizler düştü diye bu artış yaşandı. Faizler yükseldiği zaman 150 bin dolarlık ev tekrardan 100 bin dolara geri düşer. Ama bazı şehirlerde, bazı eyaletlerde gerçekten bu senaryo oldu. Ama her eyalette, her şehirde olmadı. Özellikle çok talep gören şehirlerde, eyaletlerde fiyatlar düşmedi. Kaliforniya, New York, New Jersey, Boston, Miami bu tür yerlerde dostlar fiyatlar beklenildiği gibi düşmedi. 2-3 senede %50 yükselmiş olan fiyatlar bu faiz artışıyla belki %5 düştü, %10 düştü. Beklenen o %50'lik, %40'lık bir düşüş olmadı. Abi ev fiyatları aynı kaldı. Hatta %5, %10 arası yükselmeye devam etti. Dostlar anlayacağınız ne faizler düştü ne ev fiyatları düştü. Böyle saçma sapan bir denkleme giriyoruz. Yani faizler düşecek, işte ev alabileceğim kıvamına geliyorsun. Bu sefer beğendiğin evin fiyatına hop %10 ekliyorlar. Peki Donald Trump bu piyasaya nasıl bir etkide bulunacak? Donald Trump bir businessman, iş adamı. Bu yüzden beklediği, ekonomiye katmak istediği şey faizleri düşürelim, ekonomi canlansın. Uzun vadede faizlerin düşeceğini öngörüyorlar. Trump da zaten bunu istiyor. Dostlar faizler her şeyle alakalı. Yediğiniz ekmeğin fiyatı dahi faizlerle alakalı. Bu yüzden faizler yükselir düşer. Her türlü etkisini göreceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese mutlu, hayırlı, güzel, sağlıklı yıllar diliyorum. Güzel bir yorumu esirgemeyelim. Like atmayı unutmayalım. Bugünlük benden bu kadar. Oğuz Fly, Miami'den is out.